TikTok canlı yayın nasıl yapılır videosundan hepinize merhaba. Şimdi canlar en başta belirteyim. Video birazcık detaylı olacak. Sanki hiç daha önce TikTok'tan yayın yapmamışım. İlk defa yayın yapacakmışım gibi anlatımla geçecek. Kıssadan ise geçmek isteyenler aman çok uzattın, çok fazla detay veriyorsun, boş yapıyorsun diyecek arkadaşlar hemen videodan çıkabilir. Kıssadan ise geçip akıllarında bir sürü soru işareti bırakan videoları izleyebilirler. Neyse onun için videoyu adım adım takip edebilirsiniz. Zaten bölümlere ayırmış olacağım. İstediğiniz veya size yarayan bölümleri de izleyebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler canlar. Ben TikTok'ta yayın açacağım. Bir TikTok hesabım var. Peki yayın açmam için ne gerekiyor? Bak burada TikTok Live Studio'yu indir de var. Erişim elde et de var. Erişim elde ede tıklamadan önce ben nasıl erişim elde edebilirim? Ona bakalım. Bak yardım merkezinde şurada görüyorsunuz zaten yardım merkezi. Buradan da ulaşılıyor. Zaten bu linkleri de açıklamaya da koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bak erişim başvurusu için aranan şartlar ve yapmanız gerekenler burada yazıyor canlar. Bunları tek tek anlatayım size. Program üzerinden veya site üzerinden yapabiliyorsunuz. Programı kurduktan sonra bu sağ üstte profilinizin olduğu yerde bak adınızın yanında erişim yok uyarısı veriyormuş. Buradan tıklayıp erişim isteğinde bulunabilirsiniz veya şuradan erişim elde ete tıkladığınızda hesabınızı girmenizi isteyecek. Oradan adımları uygulayarak devam edeceksiniz. Ama onun öncesinde şu sayfayı bir birlikte inceleyelim. Ben size neler olduğunu anlatayım. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. En azından bir şeyleri bilerek siz de ne yapacağınızı daha düzenli bir şekilde ya şuradan şunu mu yapacağım, buradan bunu yapacağım demeden direkt bilerek yapmış olursunuz. Bak abi burada diyor ki TikTok'ta aktif bir canlı yayın içerik üreticisiyseniz TikTok'ta aktif bir hesabını demiyor. Canlı yayın içerik üreticiyseniz diyor. Bu ne demek? Mobilden canlı yayın yapmamız gerekiyor. Zaten bak burada da yazıyor. TikTok hesabınızın oluşturulmasının üzerinden belirli sayıda gün geçmiş olması. Yani bu benim tahminim gün yazmıyor ama bildiğim kadarıyla bir aylık bir süreç diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam önceden yazıyordu çünkü. Yakın zamanda belirli bir süreyle canlı yayın yapmış olmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki abi benim erişim elde etme şeyim yok. Erişim gelmedi bana. Ben nasıl canlı yayın yapmış olacağım diyeceksiniz ama Live Studio'dan değil. Mobil telefonunuzdan canlı yayın yapmış olacaksınız. Bunu bazı hesaplarda yani aslında bu biraz şansa bağlı. Açtığınız 2 dakikalık canlı yayından sonra bile erişim hakkına sahip olabiliyorsunuz veya bir hafta içerisinde 3-4 gün 5 gün yayın açtıktan sonra erişim elde edebiliyorsunuz. Bir tık şansa bağlı çünkü ben canlı yayın açmadan erişim elde etmiştim. Bir önceki videolarda da arkadaşlarım bazıları ben canlı yayın açmadan erişim elde ettim. Ben bir haftadır düzenli telefonla canlı yayın yapıyorum ama hala erişim elde edemedim gibi sorular gelmişti. Burası bir tık şansa bağlı ama bu şansın da bazı etmenleri var. Etkenleri var pardon. Bunlar ne? Belirli sayıda takipçiniz olmaz. Belirli sayıda istediği takipçi bak burada yazıyor. 1000 takipçiye sahip olmamız gerekiyor. Bu 1000 takipçi abi ben 1000 takipçi oldum hemen canlı yayın açayım değil. Bizde 1000 gözükebilir ama sistemde hala 999 da olabilir. Veya siz 1000 görürsünüz sistemde bir kişi düşmüştür ama sizin cihazınızda yenilenme olmamış olabilir. O anlık bir takılmayla da olabilir. Hani 1000'i birkaç tık geçin. 1005, 1010, 1100 o şekilde. Yakın zamanda canlı yayın erişiminizin askıya alınmamış olması lazım. Yani mobil cihazdan canlı yayın açacağız ya canlar. Mobil cihazdan açtığımız canlı yayında herhangi bir topluluk kuralı ihlali göstermemiş olmamız gerekiyor veya yayına gelen bir kişinin sizin yayınınızı şikayet etmemiş olması gerekiyor ki hak kazanasınız. Onun haricinde de diyor ki yakın zamanda erişiminizin askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olması. Buradaki kastettiği erişim de TikTok hesabınızla alakalı. Yani sizin TikTok hesabınız aldığı şikayetler veya ürettiğiniz içeriklerden dolayı herhangi bir askıya alınmadıysa, herhangi bir topluluk kuralına takılmadıysanız erişim elde etme hakkını kazanmış oluyorsunuz. Peki bunlar okey. Geri kalan erişim süreleri neler? Şimdi canlar TikTok belli bir süre içerisinde sizi denetleye erişim yetkisi veriyor. Bu erişim yetkisini de günlere bölmüş. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben TikTok'un neredeyse çok nadir kullanıyorum. TikTok'ta neredeyse hiç yayın açmadım. Denecek kadar az yayın açtım. Ve bunu da genelde yaptığım ayar videolarıyla ilişkilendirmiş oldum. Açtığım canlı yayınları. Veya işte denemişimdir. Ya TikTok'ta canlı yapsam acaba takipçi kazanır mıyım diye bir iki defa açmışımdır. O kadar. Onun haricinde benim sürekli
canlı yayın açma hakkım vardı. Yani erişim elde etmiştim. Burada TikTok'un bizden istediği bazı kurallar var. Bu kurallara uyunca erişimle alakalı herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Bu arada sesim biraz tuhaf geliyorsa çok özür dilerim. Birazcık hastayım. Hakkınızı helal edin. İlk 14 günlük erişim için diyor ki 1000 takipçin olsun kardeşim. 1000 takipçiden sonra açtığın canlı yayında 30 gün içerisinde herhangi bir canlı yayının topluluk kuralı ihlali yememiş olsun diyor. Onu yemedin mi? Live Studio'da herhangi bir erişim iptali, yani canlı yayının erişim iptali veya topluluk kuralı iptali veya spam aldığın herhangi bir iptal yeme. Yani canlı yayının benim tarafımdan iptal edilmiş olmasın diyor. Bu 14 günlük erişim elde ettikten sonraki 14 günlük süreçte senden bunları istiyor. Bunları yaptıktan sonra da diyor ki tam bunlar geçtin, eyvallah, baş üstüne. 180 günlük erişimi elde etmen için açtığın 7 günlük periyotluk bir canlı yayında herhangi bir iptal yememen gerekiyor. Benden ihlal yememen gerektiğini söylüyor. O zaman diyor ben sana 180 gün ve devamını vereceğim diyor. Onu da tamamladıktan sonra diyor bu 180 gün içerisinde herhangi bir topluluk kuralı ihlale, herhangi bir ceza yemezsen diyor sürekli olarak erişimin devam edecek gibi bir şeyler söylüyor. Yani burayı tam İngilizcem yok. Şimdi bak onu söyleyeyim. Hani çakma Rolex gibi gittim çeviriden çevirdim. Onu da tam çevirmedi zaten. Kendimce yorumladım. Anladığım kadarıyla. Bak burada da hani dedim ya net olarak yazmıyor. Ben kendimce yorumladım. O yorumlarda size belirtiyorum. Buraları göstermiştim zaten. Başka platformlarda yayıncıysanız, TikTok'ta aktif içerik üreticisi değilseniz, canlı yayın erişiminiz düğmesine tıkladıktan sonra canlı yayın erişim başvuru sayfasına yönlendirirsiniz diyor. Ya o en başında demiştim yani tıklayın erişim devamını vesaire vesaire. Başka bir platformda bulunan kanalınızla ilgili bilgi sağlayın, başvuru formunu gönderin diyor. Sen zaten yayıncıysan ben bunun şartları gözetmeden direkt sana aktifliği veririm diyor. Ki şöyle bir durum var canlar. Bak şurada dediğim gibi. Asıl önemli olan şu. Bak ben bunu çok kişide yaşadım. 1000 takipçi ve topluluk kuralı ihlali olmayan herkes canlı yayın açtı. Emin olun. Yani daha önceki videolarda da söyledim. Tekrar da söylüyorum. Instagram hesabımdan bana ulaşın. Herhangi bir durumda takıldığınız olursa, destek gerekirse bana ulaşın. Elimden gelen yardımı yaparım. Siz de kendi topluluğunuzu oluşturun. Siz de kendi içeriklerinizi üretin. Keyfinize bakın. O zaman ne yapacağız? Şuradan TikTok Live Studio'yu indireceğiz. Bak ben indir dedim. Şuradan masa üstümde duruyor. Bak kurmadım. En son bir yıl önce mi 1,5 yıl önce mi ne çektiğim video var. Onda kurmuştum. Bakmıştım. O kadar. Şuradan TikTok Live Studio'yu yükleyelim. Seçenekler bölümü nereye yüklediğinizle alakalı. Yerel XC, yerel XD hiç fark etmez. Şimdi yükle dedik. Bak kendine has temalar varmış, kamera efektleri varmış. Burada sana zaten ön bilgi veriyor. TikTok Live Studio'yu kullanmak bana göre yani bir önceki videolarımdan hatırladığım kadarıyla diğerlerini kullanmaktan daha basit. Emin olun bak. OBS'te yok oradan bir şey ekliyorsun, yok buradan bir şey ekliyorsun, yok oradan link getiriyorsun, yok bir plugin ekliyorsun. Burada TikTok Live Studio'da her şey içerisinde. Zaten kurulumunu yapınca hani dedim ya daha önce hiç yayın yapmamışım gibi anlatacağım, bakacağım. Size de o şekilde Live Studio'yu tanıtmış olacağım canlar. Başlamak için giriş yapın diyor. Ben bir hesaba giriş yapıp geleyim. Şimdi canlar girişimizi yaptık. Bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Yeni başlayanlar için şimdi ayarla veya deneyimliyseniz diyor başka bir araçtan içeri aktarın. Yani OBS ve Streamlabs'tan diyor. İçeri aktarmayı boş verelim. Şimdi ayarla diyelim. Yani sıfırdan yapıyor gibi. Genel mi oyun mu diyor. Ben oyun yapacağım abi. Ki birçoğumuz öyle. Şimdi buradan mikrofonu seç. Varsayılan. Ben de hazır zaten. Kamera şu an OBS'te aktif olduğu için geçiyorum. A testini burada yapıyor. Daha öncelerinde burada bir sıkıntı çıkıyordu. Bir yanlışlık çıkıyordu. Yani şimdi doğru çıkacak mı bilmiyorum. Sonuç güzel. 22 megabit. Donanım performansı konuşamadım. Geçen sefer çok alakasız bir sonuç çıkartmıştı şununla alakalı. İşlemcimiz değilmiş. Bak bana diyor ki program kendisi söylüyor bunu. Önerilen video kalitesi sistem performansına göre kaliteli yapabilirmişim. Yani bu da demek ki 1080p 30 FPS veya 1080p 60 FPS oyun yayını veya ben 1080p yapmayayım bilgisayarı fazla kasmayayım diyorsanız diyor ki bu performansa göre yani bilgisayar sistemine ve internetine göre sen 720p 60 FPS yapsan da olur 1080p 30 FPS yapsan da olur. Ben 1080p'yi seçiyorum. Sistemim orta halli yani ortanın bir tık iyisi olduğu için. Bak burada zaten her şeyi
kendi seçimimize göre ayarlamış oluyor. Video kalitesi 1080p'de olsun abi, 60 FPS. Bit hızını bir tık yükseltelim, 8K'ya çekelim. Abi burada şeyler de veriyor, uyarılar da veriyor. Gecikmeler yaşanmaması için otomatik video kalitesi seçmeniz önerilir vesaire diyor. Ama yani OBS'te bundan daha fazla bit verdiğim oluyor. Yani kayıt için, yayın için demeyeyim de zaten 8K'yı destekliyor birçok şey. Kodlayıcı kısmı bana göre ekran kartında kalması daha iyi canlar. Haberiniz olsun. Akış gecikmesi olsun mu olmasın mı? Bence olsun. Ya en azından şu ghostlamaları engellemek için şöyle bir 5 saniye falan bırakabilirsiniz. Ondan sonra sonrakine geçelim. İkili düzen manzara portre. İkili düzende telefon modu hem normal PC modunda yayın ekranınız oluyor. Ama bir önceki, yani dediğim ya, bir sene önce çektiğim videodan sonra ben bir ya da iki gün falan canlı yayın yapmıştım. Canlı yayın tekrarlarını maalesef, ya da ben ayarını yapmayı bilmediğim için, dikey formatta aldığı için çok da tatmin olunacak bir durumda değildi. Yani bence sadece manzarada yapmak, yani oyun içeriği için söylüyorum bunu. Manzarada yapmak çok mantıklı. Bak buradan diyor abi ben sana tema getirdim. Bu temalardan bir tanesini istediğin gibi kullanabilirsin. Cyber'ı seçeyim ya. Bak içerik üreticisi kampı kullanıma sunuldu diyor. Daha fazla bilgi edin deyip buradan öğrenebiliriz. Abi git, çerez merez istemiyorum. Şimdi keşfete tıkladık. Ha, bak bu daha önceden yokturdu canlar. Ben video çekerken böyle bir şey yokturdu. Meydan okumaları tamamlayın, ödülleri alın diyor. İçerik üreticisi kampına katılmak için de hemen katıla tıkladıktan sonra katılıyorsunuz. Ben şu an buna katıl demeyeceğim. Çünkü burada canlı yayın yapmıyorum. Aslında yapsam da süper olur gibime geliyor. Neyse. Bak o en başta canlı yayın erişiminiz. Yani bu benim erişimim olduğuna gösteriyor. Burada erişim hakkı yoktur yazar canlar. Eğer sizde böyle bir şey yazmıyorsa. Tamam mı? Şimdi bir genel arayüze bir bakalım. Bak şurada bir takipçi kontrolü için bildirim var. Bunu düzenleyebiliriz istediğimiz gibi. Burası neymiş? Sohbet kutusu. Bunu şöyle getirdim. Örnek veriyorum tabii ki bunları. Uyarı, yani biri bizi takip ettiğinde veya hediye attığında burada gözükecek. Ekran yakalama burası. Bu arada bunların hepsini silip burayı tekrar siz şuradan kaynak ekle diyerek tek tek kendinizde oluşturabilirsiniz canlar. Mesela uyarı düzenleye tıkladık abi. Ayarlarına tıkla lan. Heh. Ulan 4 kere tıkladım tıklamadı. Neyse bak çok eski yaptım, ayarlar duruyor. Mesela takip edenler için Rafık oldu. Hoş geldin Rafık diye bir şey yazmışım. Burada sesi var. Sesin ne kadar yüksekliğini, kaç takipçi geldiğinde bu uyarı vermesi gerektiğini, işte hediyede ne olduğunu, hepsini buradan tek tek düzenleyebiliyoruz. Onun haricinde bir de buradan ön izlemeler de yapabiliyoruz canlar. Bak gördünüz mü? Görünüm mesela. Uyarı çerçevesinin nasıl görüneceğini gösteriyor. Arka plan içeriği, işte buradan hangisi olsun, hangisini istersin. Buradan seçersin. Örnek veriyorum. Ben şunun temasını seçtim ama bu daha çok hoşuma gitti. Ön izleme dedik. Bak böyle çıktı. Veya şu olsun dedik. Tabii sadece buraya tıklamakla olmuyor. Uygula dedikten sonra bak burası değişti. Şunları silebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Hiç farkı yok. Bu resim diyor, resim diye lan. Galiba bu şeyle alakalı. Aynen. Ekran yakalamadığında ne gözüksünle alakalı. Bunu bana gelen en çok sorulardan bir tanesi şu. Şimdi canlar, abi ben oyun yayını yapıyorum. Okey. Ekranı komple görüyor. Okey. Ama ben alt tab attığımda masaüstü gözükmesin. He bak. Onu ne yapacağız biliyorsunuz mu canlar? Buna gelecek. Bugün benim tıklamamla alakalı bir şeyler var. Bak şu anda ekran gitti değil mi? Kaynak ekleye tıkladım. Ekran yakalama dediğimde seçtiğim monitörün tamamını, masa üstüne geldiğimde masa üstünü, Google açtığımda Google'u yakalar. Ama oyun yakala dersem sadece oyun ekranını yakalar. Alt tab attığımda en son ekran neyse onu gösterir ve sadece izleyicileriniz siz alt tab attıktan sonraki o en son ekranı görmeye devam eder ta ki siz oyuna dönene kadar. Oyun ekle dedik. Tam ekran uygulamaları yakalayın derseniz yine aynı şekilde bazen hatalar olabiliyor. Belirli bir uygulamayı yakala dediğinde de burada sadece oyun seçin dediğinde, örnek veriyorum LoL veya Valorant veya CS, hiç fark etmez. Seçtiniz bitti. Ha şöyle bir durum var. OBS'te ekran yakalama ve oyun modu yakalama yine var. Ama oyun yakalama eklentisini kullanırken emülatör, yani GameLoop gibi emülatörleri yakalarken hata veriyor veya hiç görmüyor. Eğer emülatör oynuyorsanız
mecburen normal ekran yakalamayı kullanacaksınız canlar. Yani şu. Veya pencere yakalamayı da kullanabilirsiniz. Ama sadece oyun gözüksün diyorsanız, oyun yakalama, genel hiç fark etmez diyorsanız ekran yakalama. Onun haricinde başka ne var? Gösterebileceğim, anlatabileceğim. Ha, şuradan ses ayarlar bölümü var. Sesi test de edebilirsiniz. Yani siz buradan mikrofondan konuştuğunuzda hoparlörden duyarsınız. İşte uyarı takipçiler sana ne kadar gelsin? Hedef takipçilerin uyarısı ne kadar gelsin? Onları ayarlarsınız. Şurada ne varmış abi? Efektler, makyaj ve daha fazlası. Şimdi kamerayı açtığımızda, hatta dur şu OBS'ten kamerayı kapatayım. Şuradan bir açayım. Şu efektler bölümünü deneyeyim ya. Çok merak ettim. Şimdi canlar, kamerayı ekledim efektleri denemek için ama onun haricinde bunda kamera ayarları da çok fazlaymış. Bak, burada genel ayarları yapıyorsun. Pozlama ve doygunluk ayarı veriyor. Yani Nvidia Broadcast'teki birçok ayar ve daha fazlası var. Yüz güzelleştirme var. Şu tipini güzelleştirecekse artık, ne bileyim ben. Efekt, yani şuradaki efekt kısmını şöyle bir kask eklesem. Oha. Çok iyiymiş lan. Animasyon kafa. Dans eden surat ne? Ha, kameraya böyle zoom falan yapıyor. Anlamadım. Ha, güzel bir eklenti oldu bak mesela kameramıza. Şöyle bir kafa saç modeli var. Çok eğlenceliymiş lan. Yani şu an TikTok'ta canlı yayın yapasım geldi. Çok ciddiyim bak. Filtreler, ay, bundan niye bıraktım? Ay mı? Dur lan, bari şuradan güzel bir şey bulayım da. Şu çok hoşuma gitti ya. Tam videonun geri kalanına böyle devam edeceğim. Arka plan da değiştirebiliyoruz. Bak, bu çok iyi. Ana hattı, yani bizim etrafımızda bir çizgi belirliyor. Çok iyiymiş. Asıl desek, kes desek arka planı komple kaldırıyor. Özel deyince de kendi istediğiniz herhangi bir resme ekleyebiliyoruz ama yani bence şu bile çok güzel yani. Canlar, yoruma belirtin ya. TikTok'ta mı canlı yayın yapayım, Kick'te mi canlı yayın yapayım? Şu an çok kararsız kaldım. Ya sadece şu efektten dolayı bile ben aşırı eğlenirim yani ben. Canlı yayını bırakıp şöyle kafayı sallar sallar dururum ben yani. Manyak gibi bir şey. Artı bir de şuradaki kamp meselesi var ya, bak. Bak, şu kamp meselesi var ya, aşırı teşvik edici değil mi? Hani yani canlı yayın yapasın yoksa bile canlı yayın yaparsın. Oldu bitti abi. Hani canlı yayın tekrarını alırsın veya sistemine güveniyorsan canlı yayını yaptığın yerde şuradan kaydı da alırsın. Oradan kliplerini oluşturursun vesaire vesaire. Canlar, dediğim gibi video bir tık uzun olmuş olabilir ama detaylı anlatmak istedim. Aklınızda soru işareti kalsın istemedim. Programın arayüzü çok basit. Yapacaklarımız da çok basit. Şu teşvik kampı meselesi çok iyi olmuş. Yani herhangi bir yerde, özellikle büyük platformlarda abi, canlı yayın tutturma olayı biraz zor da olsa TikTok'ta biraz daha kolaylaştırmış işi. Anlatabileceğim bence başka bir şey kalmadı. Video biraz uzun olduysa kusuruma bakmayın. Dediğim gibi aklınızda soru işareti kalsın istemedim. Biraz hasta olduğum için sesimden dolayı da kusura bakmayın. Şu an nasıl yansıyor hiçbir fikrim yok. Benim kulağıma gelen ses çok iğrenç çünkü ben hani sizden özür dilemek geliyor içimden. İzlediğiniz için teşekkürler. Emeğin karşılığı olarak bir like, bir yorum, bir de takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.